Fark ettiniz mi? Son zamanlarda anti kahramanlar gitgide daha da popülerleşti. Ama modern edebiyat ve sinema hala inanılmaz derecede siyah beyaz. Onun dışında kusurlu denilen kahramanlar ise pedestalleri yani zeminleri hafifçe çatlamış ahlak abidelerinden ibarettir. Ama o kusurlar genelde kahramanlarımıza gerçekten zarar verebilecek şeyler değildir. Küçük bir ipucu. Eğer bir kahraman hakkında söylenebilecek en kötü şey arkadaşlarını biraz fazla seviyor ise üzgünüm ama bu bir karakter kusuru değil. Bugün kusuru gerçekten kendi sonunu hazırlayan bir kahramana bakıyoruz. Bellerophon, namı değer Poseidon'un oğlu. Peki Poseidon'un oğlu olarak süper güç ne kazanmış? At binme yeteneği. Yani bu biz Türklere görünen o ki doğuştan gelen bir yetenek. Tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Ama mitolojik yarı bir tanrı olduğunuzda sana tanrısal ebeveyninin en dandik yeteneğini kazandırıyor galiba. Bilmeyenler için Poseidon'un simgelerinden biri de at. Evet, at. Bellerophon'a gelirsek, en büyük yeteneği bulunduğu krallıklardan sürekli sürülmek. İlk sürgününde birini öldürüyor. Kimine göre kardeşi, kimi rastgele biri. Hikaye orada biraz belirsiz. Günahlarından temizlenmek için Kral Proteus'a gidiyor. Ama orada da kraliçe bunu asılıyor. Bellerophon yok deyince kadın bu beni baştan çıkarmaya çalıştı diye iftira atıyor. Proteus da tamam defol moduna geçiyor. Ve onu doğrudan öldürmek antik misafirperverlik kurallarına aykırı. Yani Zeus'un kralı. O yüzden Bellerophon'u kayınpederi Kral Lobades'e elinde bir mektupla yolluyor. Lobades mektubu açıyor, içinde şu yazıyor. Mektubu getiren adamı öldür. Lobades adamı içeri alıp ağırlamış bir kere. Misafiri kendi eliyle öldürürse karizma çizilecek. O da akıllı bir hükümdar gibi davranıp canavar seni öldürsün ben de rahat edeyim diyerek bunu Chimera'yı öldürme görevine yolluyor. Chimera alev püskürten garip bir hibrit. Gövde keçi, kuyruk yılan. Kafası da aslan kafası. Evet Voltron gibi. Ama aslan kafalı bir Voltron. Bellerophon yolda kain Polydais'le karşılaşıyor. Kain buna Athena tapınağına git biraz kestir diyor. Yine sadece konuyu bir yere yönlendiren ama hikayeye hiçbir katkısı olmayan yan karakterler. Bellerophon uyurken Athena yanına altın bir gem bırakıyor ve Pegasus'tan yerini söylüyor. Pegasus demişken Pegasus'un doğuşunu bir hatırlayalım. Perseus Medusa'nın kafasını kestiğinde boynundan fırlayan o malum kanatlı at. Hatırlarsınız ilk videomuzda Perseus'un Medusa ile olan o meşhur karşılaşmasından uzun uzun konuşmuştuk. Hala izleyemediyseniz yukarıdaki karttan o videoya ışınlanabilirsiniz. Bekliyorum. Neyse, Perseus kafayı uçurunca Pegasus tam teşekküllü olarak Medusa'nın boyun boşluğundan fırlıyor. Yanında kardeşi Chrysaor da çıkıyor ama onun hikayesi o kadar belirsiz ki ismi altın kılıçlı adam demek. Bazen dev, bazen kanatlı bir yaban domuzu olarak çizilmiş. Sanki karakter tasarımı bitmeden oyuna eklenmiş bir karakter gibi. Bellerophon bir şekilde Pegasus'u yakalıyor. Poseidon'a kurbanını sunuyor ve hop uçan atlı dostlar tada ve aynı zamanda aynı babadanlar. Chimera'nın inine doğru uçuyor ama yaratık aşırı güçlü. Bellerophon adama tek bir çizik bile atamıyor. Sonra aklına alevlerden yola çıkarak parlak bir fikir geliyor. Mızrağın ucuna koca bir kurşun blok bağlıyor. Chimera tam ateş püskürtecekken mızrağı boğazına saplıyor. Kurşun eriyor. Yaratığın iç organlarını yakıp onu boğarak öldürüyor. Boss fight bitti. Hazır ilk büyük canavarı kesmişken araya gireyim. Sizce Bellerophon'un şu ana kadar anlattıklarımızda geçenlerden mitik mi yoksa şansı yaver giden bir bitik mi? Yorumlarda tartışalım. Ayrıca bu tarz antik absürtlükleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Neyse biz maceraya dönelim. Lobades ölmedi deyip iki tehditler görev daha tasarlıyor ve ona veriyor. Solimi kabilesi ve Amazonlar. İşte hikaye tam burada Antalya'nın arka bahçesine antik Likya'ya kırılıyor. Lobades'in git orada öl diye yolladığı yer bugün turistlerin tırmanırken ciğerini bıraktığı, Büyük İskender'in bile haritada görüp ulan burayla kim uğraşacak salalım diyerek pas geçtiği aşılmaz bir dağ kenti. Termesos. Karadan girmek neredeyse imkansız. Adamlar kayalıkların tepesinde barikat kurmuş. Bellerophon da bakıyor karadan olacak gibi değil, ben de havadan bir şeyler fırlatıp takılırım diyor. Antalya'da Toros dağlarının üzerinden uçan Pegasus'la süzülüp Termesusların kafasına gökten kaya ve oklar fırlatıyor. Yani tarihe geçen ilk hava bombardımanını Antalya tepelerinde izliyoruz. En nihayetinde Amazonları da aradan çıkartınca Bellerophon iki görevi de tamamlamış oluyor. Sonra kral tamam o zaman suikastçileri yollayın öldürün onu diyor. Ama Poseidon'un müdahalesi ve evet bir sürü çıplak kadın içeren garip bir olay bir de hemen sonra Antalya Ovası'nda deniz taşınca kral iyice kafayı yiyor. Ve pes ediyor. Bu kadar şanslıysa kesin bir tanrı bunu destekliyor aman göte gelmeyelim diyerek krallığın yarısını ve kızını veriyor. Her şey yolunda ama işte kahramansal bir kusur geliyor. Hübris yani kibir. Evet biliyorsunuz. Termesos'u havadan patlatıp Antalya'da krallık kapınca bizimkinin ego tavan tabii. Antalya'da güzel memleket. Sanırsın Dante'nin ilahi komedyasından fırlamış. Vizyonu sadece yukarı tırmanmak olan bir vizyonsuzluk gösteriyor. Bellerophon ben bu kadar iyiysem neden Olimpos'ta yaşamıyorum ki ulan deyip 13. tanrı olarak yukarı çıkmaya karar veriyor. Pegasus'a atlıyor. Hedef tanrıların evi. Tam girecekken Zeus hayırdır birader benim evime benden izinsiz öyle uçarlı kaçarlı giremezsin diyerek bir at sineği gönderiyor. Evet bir at sineği. Bu lanet vızvız Pegasus ısırınca kanatlı atımız Bellerophon'u sırtından atıveriyor.
Kahramanımız yere çakılıyor. Yere çakılan sadece kendisi değil. Kibri ya da belki de daha doğrusu Zeus'un otoriter kibri. Ve böylece Bellerophon'un hikayesi bitiyor. Başladığı gibi bitiyor. Başkalarının gönderdiği yerlere gidip kendi kaderine pek söz hakkı olmadan uçan attan düşerek. Bazı versiyonlarında ölüyor, bazılarına kör, sakat ve deli olarak yaşıyor. Hangisi olursa olsun Bellerophon Yunan semalarından aşağı düşerken bir sonraki mitik hikayeler bölümünde Ra'nın gece mesaisini işliyor olacağız. Mısır'ın o karanlık ve mistik dünyasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son. O yüksek tepeler geride kaldı artık. Dokunmak istedim o parlak bulutlar. Gururla tırmandım o dik yamaçlar. Birer gölge gibi kayboluyor aşağıda. Rüzgar esiyor kulaklarımın içinde. Zamansız bir sessizlik akıp giden yolda. Kibri ödedim ben ağır bir bedelle. Geriye dönüp bakmıyorum artık arkama. Ve ben hürüm, serbest düşüşteyim. Evet ben hürüm, serbest düşüşteyim.